sarnıcı gösterirken. Başımıza zaten bir sürü şey de geliyor bu arada yani. Akrepler mi istersiniz, Ben en çok fareler mi onu istersiniz? sormak istiyorum bu arada. Evet, burayı bu şekilde gösterirsek böyle bir korku filmi, tarih belgeselinden ziyade korku filmi dönüşür diye Evet. onların hepsini toparladık. Şu an restorasyon halinde olan bir yapının altında Roma hamamı, muazzam. Onu gösterdik ilk defa. Böyle efsaneler vardır ya işte buradan girdim Sarayburnu'ndan çıktım Evet. falan. Doğru mu onlar? İlber Hoca'dan mesela duymuştuk. Ayasofya'daki tüneller Topkapı'nın içine kadar uzanıyormuş. Seni en çok etkileyen ne? Seyircinin en çok tepki verdiği bölümü merak ediyorum. Kalıntıları orada sapasağlam bir şekilde ve devasa büyüklükte o yapıların hali hazırda ayakta durduğunu görünce inanılmaz şaşırmıştım. Aysun Öz'le Başka Şeylere hoş geldiniz. Bugün konumuz Saklı İstanbul. Evet, hepimizin aşık olduğu ve çok da tanımadığı aslında bu şehri sevgili Cem Akoğlu'la konuşacağız. Çünkü Cem Netflix'e bu sene 2. sezonu yayınlanan Saklı İstanbul belgeselini çekti. Aslında belgeselleri mi diyeyim, dizileri mi diyeyim, ne diyeyim, dizilerini çekti. Kendisi tarihçi ve aynı zamanda Saklı İstanbul'un da yapımcısı, anlatıcısı, her şeyi de diyebilirim bence. Estağfurullah tabii hocalarımızın hem çok büyük katkısı oldu hem bu sezonda Selçuk Yöntem Bey'in seslendirmesi oldu. İlber Hoca gene katıldı bu sezonda. Ama evet ekiple bize bayağı bir iş düştü. Hem sahada olsun hem kurguda olsun elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Güzel İstanbul'u göstermek adına. Evet, çok büyük bir emeğiniz var tüm ekip olarak tabii ki. İstanbul'un saklı, gizli kalmış, biz normal insanların göremediği Estağfurullah. yerlere giriyorsunuz, oraları bize gösteriyorsunuz, tanıtıyorsunuz ama başta söylediğime katılıyor musun? Yani biz İstanbul'u çok seviyoruz. Yani hepimiz İstanbul'u çok seviyoruz. Dünya da çok seviyor. Dünyanın göz bebeği, hatta dünyanın merkezi bence İstanbul. Sen buna inanıyor musun bilmiyorum ama. Tabii yani coğrafi olarak baktığın zaman da öyle yani. Hani Napolyon'un sözü var ya dünya tek bir ülkeden oluşsa başkenti İstanbul Evet. olurdu. Gerçekten çok özel bir konumdayız. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ama çok da tanımıyoruz. Bu kadar sevdiğimiz, aşık olduğumuz, yaşadığımız, kendimize adadığımız neredeyse bu şehri çok da tanımıyoruz. Sen bize bu konuda yardımcı oluyorsun. Evet yani şöyle son zamanlarda bir ilgi olmaya başladı yani İstanbul'un kent tarihiyle ilgili. Halbuki bir kent müzemiz vesaire yok ama İstanbul Arkeoloji Müzesi olsun, Topkapı olsun, Ayasofya olsun, Ayasofya'nın geçirdiği süreçler olsun. Gene insanlar hafta sonu bir etkinlik olarak buraları geziyorlar. Dolmabahçe Sarayı olsun. Hepsi daha eskiye göre nazaran daha çok ziyaret edilir, daha çok gezilir oldu. Ama tabii ne kadar biliyoruz? Bu hani klasik laf vardır ya gezen mi bilir, daha Gören, çok okuyan okuyan mı mı bilir? bilir? En iyisi okuyarak gezmektir Evet. aslında. Her ikisi birlikte olunca değil Evet, mi? biz de biraz da onu vermeye çalışıyoruz. Yani insanlar gezdikleri yerden, gezdikleri yeri görmeden önce bir fikirleri oluşsun, bir oranın tarihiyle ilgili bir, tabii biz başka yerlerini de gösteriyoruz, o da Evet. ayrı bir şey ama gene de genel bir tarihine değiniyoruz. Oranın tarihsel önemine değiniyoruz. Birçok sanat tarihi olsun, arkeoloji açısından olsun, klasik tarih açısından önemini vurguluyoruz. Tabii insanların belki bunlar hakkında kitap okumaya bazen zamanları olmuyor. Akşamları işten geldikten sonra bir belgesel izlemek, tarih belgeseli Görmek izlemek. aynı anda Evet, iyi bir geliyor farklı bize. bir his veriyor. O anlamda biz de İstanbul'un tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tabii bir yandan da görülmemiş yerlerini veya ziyaret edilmesi ancak özel izinlerle görülebilecek yerleri gösteriyoruz. Bu tabii biraz üzücü aslında yani bize Hı özel hı. olması. Ama hayatında gerçekleri ne Evet, yazık yani ki. neticede Buraların düzenlenmesi evet. çok zor bir ziyaretçi için. Bazıları nitekim biz yaptıktan sonra ziyaretçi açılmaya başlandı ya da Hı hı. başlanacak. Ama biz tabii özel izinlerle, bazıları da tabii özel mülkiyet oluyor bu arada. Tabii. Onları görmek de mümkün olmuyor. Mesela ben hep bunu Roma ile karşılaştırırım. Roma'da da yer altındaki tarihi eserlerle ilgili orada da bir ilgi başladı. Bilmiyorum belki bizim belgeselimizin de katkısı olmuştur. Olmuştur bence. Yani ben takip ediyorum. 5-10 senedir yaklaşık bir yer altını düzenleyip halka açma şeyi var, eğilimi var.
orada da. Orada tabii daha çok nokta elinizi kolunuzu sallayarak yani biletinizi Hı hı. alarak girebiliyorsunuz veya önceden rezervasyonla girip ziyaret edebiliyorsunuz. Bizde de umarım böyle olur. En azından tehlikesi olmayan yerler Evet. görülüp gezilebilir. Yani bu sezonda gösterdiğimiz Yavuz Sultan Selim Camii'nin altında 2 sarnıç vardı mesela. Nasıl girdiğimizi bir bize sorun. Yani hani bir de tek başımıza girsek Tabii biz başka bir ekipman. şey. Ekipman. Yani şu kadarcık bir kuyu ağzı gibi bir yerden girip geçiyorsunuz. Dağcılar yardım etti. O şekilde Hmm, girebildik. Ve orada aynı zamanda sinematografik olarak bir şey de verme kaygımız tabii. ve derdimiz var. Hani klasik bir kamerayla girip çekmek değil. Yani orada e, 3 kamerayla işte ses ve ışıkla girip onu yansıtma kaygımız olduğu için neredeyse 10-15 kişi yerin altına girerek Yavuz Selim örneği ya da Fatih Sultan Mehmet Camii'nin altındaki sarnıcı gösterirken başımıza zaten bir sürü şey de geliyor bu arada yani. Akrepler mi Heh, ben istersiniz, en çok fareler mi onu istersiniz? sormak istiyorum bu Evet, arada. Yani o senin belgesel dizisini izlerken aklıma ay burada çok akrep var. Ya, fareyle baş edebilirim sanki ama akrep beni çok ürkütür. Herhalde evet, gördünüz, tabii tabii. yaşadınız. Bazıları düzenlenmiş alanlar ama onları hariç tutarsak işte Hı gene hı. biraz önce bahsettiğim alanlarda veya e, başka mesela Acı Çeşme sokaktaki sarnıç olsun. Mesela buralar bazısı hiçbir düzenleme yapılmamış. İçerisinde yazık ki bazılarının kötü durumdaydı Hı hı. hatta. Biz de girerken neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz yani. Reke için gittiğimiz için Hı hı. e, fareler, çöpler birikmiş bir sürü kalıntılar. Yani böyle insanın aklında hayal edemeyeceği, ancak görünce fark edebileceği şeyler oluyor. Tabii biz de onların bazısını çekimler için Hı düzenleyerek hı. aslında hani Tabii. sinemanın büyüsünü kullanarak bir Evet. yerde orası sanki hani o haldeymiş, o hale getirerek o haldeymiş gibi sergiledik. Aynı şekilde aklım Neticede bu da çok önemli. Lafını kesiyorum ama estağfurullah. neticede bunu sadece biz izlemiyoruz. Yurt dışında da yayınlanıyor. İlk sezon yayınlandı, ikinci sezonda yayınlanacak. O yüzden de hani öyle olduğu gibi de çok da göstermemek gerekiyor. Biraz düzenlemek lazım dediğin gibi Tabii sinemanın. evet yani devletin ya da işte belediyelerin kontrolünde olan yerler tabii bakımlı, iyi Hı durumda hı. ama özel mülkiyette olanların öyle bir kaygısı yok yani ya da belki maddi imkanı yok. Onları kendimiz düzenleyerek mesela Yenikapı çok güzeldi. Hmm. Yenikapı'da bir mahallenin altı tamamıyla Osmanlı altyapılarından oluşuyor. 17. yüzyıl yapıları. Muazzam ve içeri girerken orada neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Çünkü orası aslında limanmış. Tabii. Yani limanın üzerine yapılmış ve orada bir rutubet var. İşte oranın kum malzemesi, yapı malzemesi farklı ve girdiğiniz zaman böyle ya yani burayı bu şekilde gösterirsek böyle bir korku filmi, tarih belgeselinden ziyade korku filmine dönüşür diye Evet. onların hepsini toparladık. Ama tabii o heyecan hissini de Hı kaybettirmeden hı. yansıtmaya çalıştık belgeselde. Ve bunlar bayağı sahne arkası şeyler Tabii. oluyor. Bir yandan da kaybolmuş yapıların yapay zekayla yeniden Evet. canlandırılması AI oluyor falan adlı. kullanıyorsunuz. Evet, Evet. AI'la bu sezonda tabii AI sürekli gelişiyor. Yani bizim kurgu yaptığımız dönemle yayınlandığı dönem arasında bile Fark oradaki var. teknikleri kullansak bir tık daha biraz daha üstüne koyup yapabiliyorsunuz şu an. Hı hı. Tabii biz de o zamanki işte AI bu yapay zeka görüntülerini oluşturan programları bütün tarihi bilgileri girerek işte yönlendirerek yapay zekayı daha doğrusu o yapıların bugün ayakta olsaydı nasıl gözükeceğine dair seyircilerin zihninde canlandırması için görüntüler oluşturduk. Tabii bazı yapılar var. Saraçhane kazıları diye geçen Poliektos Kilisesi. Mesela Poliektos Kilisesi hakkında 2 fikir var nasıl gözüktüğüne dair. İkisini de AI ile göstermeye Hmm. gayret ettik. İşte birisi kubbeli, diğeri nefli yapı olarak. E, tabii onları yaparken de birçok zorluk oluyor. Yapay zeka tam sizin şeyinizi alamıyor, biliyor. Ama elimizden gelince en iyisini göstermeye çalıştık yapay zekayla da. Evet. Sen akrepler diyordun ben kestim seni.
Yani evet, orada böyle bir en azından rekeler sırasında tehlikeler yaşadık. Yaşanıyor. Ee, O balçığı olsun, suyu olsun, işte girerken suyun bir defa önce planlama aşaması var. Hmm. Çünkü suya girerken derinliğini kestiremiyorsunuz. İşte Hmm. acaba botla mı çeksek yoksa böyle balıkçı tulumu Hı giyerek hı. mi çeksek? Daha sonra mesela bu sezonda balıkçı tulumuna karar verdik ki çünkü su buraya kadar geliyordu. Orada da tehlikeler yaşıyorsunuz. Bazı yerde suyun dibinde o balçıklaşmış yapı veya tepeleşmiş böyle bir şey oluyor. Yani tehlikeler atlattık tabii. İşte suya düşme veya Ben girmem. Ben girmezdim yani hiç öyle. Ne oldu biraz da görmediğim bir şeyin içine evet tabii girmek su büyük bu risk. bulanık. Evet. Su bulanık, ne olduğunu görmüyorsunuz işte. İçinde hatta böyle bazı kurdumsu falan canlılar falan vardı yani. Hani kameralarda gösteremedik ama vardı yani. Ee, Bir de ilk sezondan farklı olarak daha birinci rotalardaki yerleri gösterdik Hı hı. mesela. İlk, İlk sezonda nereler vardı? İkinci sezon nereleri izledik? Onu da özetlersen. ilk sezonda Zeyrek Camii Hı vardı. hı. Hatta çok böyle bir ana rota üzerinde olmasına rağmen çok ziyaret edilmeyen bir yerdi Molla Zeyrek Camii. Onun altında kripto olduğunu ve onun altında Opus Sectileler olduğunu göstermiştik. Mesela gene çok can alıcı Sultanahmet Meydanı'nın aslında bir Roma hipodromu, Circus Maximus'u olduğunu gösterdik ve onun kalıntısı olan Sfendon, yani Sultanahmet'ten en uca gittiğinizde bugün teknik lisenin olduğu yerde Hı aslında hı. altındaki altyapılar Roma dönemine ait ve o hipodromun tribünlerini taşıyan altyapılar, onu göstermiştik. Aynı şekilde yine Sultanahmet'te olan ve özel mülkiyete ait e, kafe ve halıcıydı. Onların altında Roma Büyük Sarayı'na ait parçaları göstermiştik. İlk sezonda can kurtaran surlarındaki ilk tespit edilebilen sivil yapı, yani bir evi görmüştük. Orada da freskleri hali hazırda Hmm. gözüküyordu. Muazzam bir tecrübeydi bizim için ve ilk biz göstermiş olduk. Hem Evet. uluslararası medyada, yani üstünde bir gazete yazısı yazılmıştı sadece. İlk defa görüntülü medyada, görsel medyada biz göstermiş olduk. İkinci sezonda da gene öyle yerler var. Mesela bu Cağaloğlu tarafında Baker Han diye Hı geçen, hı. şu an restorasyon halinde olan bir yapının altında Roma hamamı, muazzam. Onu gösterdik ilk defa. Ee, Bugün Ayasofya Müzesi olarak hizmet veren eski Tapu Kadastro binası, ki o da Sultanahmet Hı Meydanı'ndadır. hı. Ve bir yapının kendisi de çok hoş bir yapı. Osmanlı neoklasik yapısı. Bir giriyorsunuz Ayasofya Müzesi diye. Hemen arkasında hipodromun devamı olan devasa altyapılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı oradaki yapıyı keşfedince içindeki toprağı boşaltarak henüz ziyarete açılmadı ama bir iki müzeyle beraber o da açılabilir. Orayı ilk defa gösterdik. Hatta üzerine akademik bir makale yazılabilmiş bile değil hali hazırda. Orayı göstermiş olduk ikinci sezonda. Yine Yedikulehisar'ı, ama farklı tabii. Tabii. İstanbul'un farklı katmanlarını sergileyerek gösterme gayretindeyiz. Yani O yüzden adı Saklı saklı İstanbul zaten. İstanbul, Bizden saklanan, bizim böyle bir hemen çıplak gözle görmediğimiz. göremeyeceğimiz veya İngilizce'deki ismiyle işte Layers of Hı İstanbul. hı. İstanbul'un göremediğimiz katmanlarını, çünkü İstanbul tarih boyunca üst üste medeniyetler gelip başka şeyler inşa ettiği için, hani bir Roma gibi bir Roma formumuz yok yani, Hı hani hı. Evet. bir Efes harabesi gibi gidip gezemiyorsunuz. Bütün yapılar başka yapıların ya altında kalmış veya farkındalarmış. Mesela İstanbul Erkek Lisesi'nin altındaki sarnıç mesela büyük Evet. ihtimal yapan mimar Valori o yapının farkındaymış ve ona göre bir dizaynla İstanbul Erkek Lisesi binasını yerleştirmiş. Gene onu gösterdik. Hani çok bilinen ama altında da böyle bir şey var diye göstermiş olduk. Tabii İstanbul'un sarnıçları ve altyapıları bitmez Bitmiyor. yani tarihi Aa. yarımadadaki. Zira İstanbul'un şöyle bir özelliği var, ya da dezavantajı var diyelim. İstanbul tarihi yarımada bir yarımada olduğu için çevresi sularla kaplı ama Evet. tatlı su imkanı yok. Bir tek Bayrampaşa Deresi ya da eski ismiyle Lükos Deresi varmış. Bu büyük nüfusu temiz su kaynağını ulaştırmak için imparatorlar olsun, daha sonra Osmanlı padişahları olsun, İstanbul'a ya
sular getirmişler veya yağan suyu biriktirerek dağıtmışlar. Bunun için yani 150 üzerinde sarnıç yapılmış irili ufaklı. Şeyde de Nişantaşı'nda da eski apartmanların altında sarnıçları var. Tabii tabii. O su ihtiyacı hep olduğu için. Evet, evet. Yani eski yapılarda tasarlanırken bir sarnıç düşünülürmüş. Çünkü yani bir şehir suyu olmadığı için Tabii. özellikle bu taraflarda hani şeyde varmış gene de Tarihi Yarımada İstanbul'un da varmış bir dağıtıma işte Roma'nın meşhur su kanalları. Hı hı. Ama tabii her yapı yapılırken altına bir sarnıç düşünülerek, tasarlanarak yapılmış. Veya Tarihi Yarımada'da olduğu gibi devasa sarnıçlar ve o suyun dağıtımı. Böyle efsaneler vardır ya işte buradan girdim Sarayburnu'ndan çıktım Evet. falan filan. Doğru mu onlar? Yani aslında Cem. şöyle doğru, şöyle doğru değil. Öyle insanın geçebileceği şekilde tüneller daha az var. Hı hı. Bu tünellerin büyük bir kısmı sarnıç arasındaki su dengesini kurabilmek için veya o suyu dağıtmak için yapılmış. Bazıları ise yapının mesela Ayasofya'da gösterdiğimiz altyapı binanın neme karşı veya dış faktörlere karşı daha sağlam olabilmesi için bir e, koruyucu altyapı Hı olarak hı. dizayn edilmiş. Bunlar zamanla bir tünele ya da kaçış şeyine dönüştürülmüş. Mutlaka kullanılmıştır mesela Ayasofya'daki orası saray bölgesi olduğu için diyorum. Roma'nın, İstanbul'un eski büyük sarayı da orada olduğu için Hı diyorum. hı. Kullanılmıştır ama bugün o tünellerin çoğuna özel eğitim alıp girmek lazım. Yani Tabii. bu mağarayı ziyaret edenler işte hani onun eğitimini alan insanlar var. Ancak onların yönlendirmesiyle veya sadece onlar girebilir. Bizim ekipmanlarla bile girmemiz ya da benim girebilmem çok da mümkün değildi. Tabii. Bir de şöyle bir şey de var. Çoğu bu tünel gibi gördüğümüz yapılar daha sonra yapılan modern binaların temelleriyle kesilmiş durumda. Hmm. Onun için çoğunu göremiyoruz ama İlber Hoca'dan mesela duymuştuk. Ayasofya'daki tüneller Topkapı'nın içine kadar uzanıyormuş. Hmm. Biz tabii teknik olarak imkan olmadığı için onları gösteremedik ama Evet. böyle şeyler var. Şey oluyor efsane ama oradan giriyorsunuz, buradan Buradan çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz. falan. Hepsinin bir Yok. sınırı var Hepsinin bir neticede. sınırı vardı. Her yere uzananlar belki sarnıçlar arasındaki o suların akışını sağlamak için olan küçük kanallar Küçük belki. kanallar, evet daha ufak kanallar. Tabii onların da bir kısmını gösterdik bu belgeselde. İlk sezonda 3D tarama Hı makineleri hı, var. evet. Onlarla yapıların bir şekilde daha böyle röntgenini çeker Hı gibi hı. göstermiştik. Bu sezonda da bazı yapıları gösterdik ama daha çok yapay zekaya ağırlık verdik. Ve Anadolu yakası da var mesela bu sezonda. Hiç beklemeyeceğiniz işte Sancaktepe'de Damatris Sarayı denilen Hmm. Doğu Roma İmparatorlarının yazlık ya da taşra sarayını gösterdik. Yani karşıda da neticede o tip Tabii, yapılar var. tabii. Yani Damatris Sarayı yazıt arşivlerde geçiyor aslında. Peki biz oranın Damatris Sarayı olduğunu nasıl bildik? Yani en başta tahmin ediliyordu Hı sadece. hı. Sonra bir plaka bulundu ama Damatris yazan ve Hmm. şu an arkeoloji müzelerinin depolarında duruyor. Haydarpaşa kazıları Anadolu yakasının ne kadar önemli aslında bir Tabii. tarihi yerleşim olduğunu gösterdi. Gene Anadolu kavağında Yoros Kalesi önemli bir ziyaret alanı zaten ama biz oranın daha önceki katmanlarını da gösterdik. Buranın eskiden denizcilerin Karadeniz'e çıkarken veya Karadeniz'den gelirken bir duraklama alanı ve hatta Hmm. kendi inanışlarına göre burada bir kurban kesildiğini veya bir dualar edildiğini anlatan yazıtlar var. Onlardan yola çıkarak kalıntılarını göstermeye çalıştık. Kuzguncuk'ta tabii tarihin katmanları orada var ama Kuzguncuk'ta da oranın farklı kültürel yapısının yani o kültür mozaiğinin Hı nasıl hı. barış içerisinde yüzyıllardır yaşadığını göstermeye çalıştık. Yani orada kültürel bir katmanlı gösterdik. Çok özel bir bölge Çok özel bir İstanbul için bölge. orası. Yani İstanbul'da başka bazı bölgeler de var işte Yeniköy, Ortaköy gibi. Kuzguncuk çok iyi korunmuş bir örneği olduğu için bir cami görüyorsunuz. Yanında bir Ermeni Gregoryan Kilisesi. Onun yanında bir Rum Ortodoks Kilisesi, bir sinagog, bir Rum Kilisesi daha ve hepsi Evet. yan yana sıralanmış. Tabii bu İstanbul'un bu eskiden beri gelen
hoşgörü iklimini yansıtan çok güzel bir örnekti. Onu da onun için Anadolu yakasında göstermek istedik. E, Senin bu programlar içerisinde yani bütün bu bölümler içerisinde seni en çok etkileyen ne? Seyircinin en çok tepki verdiği bölüm merak ediyorum. evet, yani şöyle söyleyeyim. Beni bu sezon en çok Ayasofya Müzesi'nin Hı hı. arkasındaki hipodrom kalıntıları etkiledi. Çünkü orada tabii öyle bir şey oldu tahmin ediliyor. Hı Çünkü hı. Sfendo'nun ve hipodromun tribünlerinin bir geliş açısı var. Damat İbrahim Paşa Sarayı'nın da ilk sezonunda göstermiş. Orada kalıntıların orada sapasağlam bir şekilde ve devasa büyüklükteki o yapıların halihazırda ayakta durduğunu görünce inanılmaz şaşırmıştım. O beni çok etkilemişti. İlk sezonda da Can Kurtaran'daki o ilk sivil yapının hala Evet. ayakta kalması, o İstanbul'un deniz sularına yaslanmış evi ve hatta orada İstanbul'un belki ilk bu tahkimat yapıları, surlarının olduğu 2. yüzyıl yani başkent olmasından önce Konstantinopolis şehrini kurmadan önceki halindeki büyük ihtimal Septimius Severus'a tarihlenen devasa e, sur yapısını Hı görmüştük ve hı. çok ilginçtir. Orada ustaların sıva yaparken ki oradaki izleri hala kalmış. Mala Hmm. izi belki de o ya da bir yapı aletinin izi Evet. hala duruyor. 1800 senelik ve orada katılaşarak kalmış. O beni çok etkilemişti. Çok enteresan tabii. Yani insan inanamıyor bazen hani 1800 yıldır hani bu iz burada nasıl kalır İzliyor diye. evet ve yani bir tane örneği yok. Birçok örnek Tabii. böyle o taşları döşerken hepsi tabii böyle belli bir ustalıkla döşenmiş ve oradaki sıvanın kesiliş ve malının belki köşesine denk gelen izahı görüyorsunuz. Muhteşemdi. Evet. Tabii tüm bunları izledikten sonra da İstanbul'a bir kez daha aşık olmamak mümkün değil. Nasıl bir şehir, nasıl her zaman da dünyanın merkezi olmuş, nasıl her zaman gündeminde olmuş. Hala da o özelliği devam ediyor. Ben Tabii farklı bir tılsımı olduğunu düşünüyorum bu şehrin. kesinlikle yani bizim hem avantajımız hem dezavantajımız. Mesela Roma 4. 5. yüzyıldan sonra artık o Roma formu diye gezdiğimiz yer, o bölge terk edilmiş, üstü toprakla kapanmış. Daha çok işte Trastevere karşı tarafa taşınmış işte Roma sakinleri. Ama İstanbul'da öyle bir şey yok. İstanbul sürekli bir metropol şeklinde. Yani özellikle Roma'nın başkenti olduktan sonra, Roma İmparatorluğu'nun başkenti olduktan sonra Osmanlı'da da bu devam etmiş. En büyük darbeyi Latin işgali sırasında Hmm. yemiş. Bu 13. yüzyıl başında 1204'te. Orada bir harabe olmuş ve nüfusu düşmüş ama onun dışında tüm yüzyıllar boyunca dünyanın büyük metropollerinden biri olmuş. Bu nedenle yerleşimler sürekli üst üste gelmiş. Ve bu nedenle de işte görmemiz belki işte imkanı olmuyor ya da bilsek de gidip göremiyoruz. Ne yazık ki böyle bir durum oluşmuş ama o da gizem katıyor bu kente tabii. Evet, kesinlikle öyle. Bir de kitabı geliyor tabii. Evet, Saklı İstanbul. Ona da hazırlandığını biliyorum. O da çok özel bir proje bence. evet. Tabii bu serilerden farklı olarak yani bizim izlediğimiz serilerden farklı olarak daha belki farklı yerleri de okuyacağız, göreceğiz orada. Tabii yani onun hala görüşmeleri devam ediyor yayın evleriyle. Dediğin gibi yani hem bölümler olacak ama tabii bu bölümlerde bazı şeyleri anlatamıyorsunuz ya da genel bir bilgi vermeniz lazım okuyucuya. Onlar eklenmiş olacak veya o bölgedeki ya bir rehber kitap gibi e, o kitabı okurken zihninizde sanki orada dolaşıyormuşsunuz hissi yaratacak bir şekilde bir kitap hazırlıyorum. O da Nisan-Mayıs gibi umarım okuyucuyla buluşacak. Evet, ona da az kalmış bu Az arada. kaldı. Evet. Çünkü zaten bu hazırlama aşamasında birçok hem konuyla hem içerikle hemhal olunca Evet. tabii başka kaynaklara da başvuruyorsunuz ama genel olarak bir şey taslak hazır olduğu için hızlı bir şekilde Evet, senin elinde yayınlanacak. malzeme de çoktur. Ma- Peki Saklı İstanbul belgesellerinin 3. sezonu gelecek mi? Elin var mı öyle bir plan, Yani program? İstanbul'daki konu bitmez, mevzu Evet. bitmez yani onlarca yani Boğaz'ın bir kısmını göstermedik yani Avrupa Tabii. yakasını göstermedik ya da Tarihi Yarımada'da bile 10-15 bölüm daha rahat çıkar yani Çıkıyor değil ve mi?
aynı bu bölümler kadar cezbedici bölümler kadar çıkar. Fakat artık Anadolu'ya belki Hı hı. yönlenmemiz lazım Evet. diyorum. Anadolu'nun saklı yerleri de hiç Ya bitmez böyle. Çok bitmez. saklı çünkü. O bizi çok zorlayacak kesin. Yani onun hakkında da çalışmalarımız sürüyor ama nereyi koyacağız, nereyi çıkartacağız? O böyle bir şey, ne derler, bıçak sırtı gibi. Çünkü Anadolu'da da yani onlarca sırf antik kent değil, antik kentle modern yerleşimin Tabii. bir arada olduğu birçok yer var. Veya antik bir kent olsa bile işte daha eski Grek katmanı olsun, Roma katmanı olsun, daha sonra Osmanlı katmanı, hepsinin bir arada yaşadığı birçok yer var. Saklı Anadolu diye devam edecek. Onu da bakalım en yakın zamanda hazırlayıp izleyicilere sunacağız. Peki son olarak da şeyi sorayım. Yurt dışında en çok tepki alan bölüm hangisiydi? Yer E, ya da. evet, yani tabii onlarla yabancılarla konuşurken genel olarak projeden çok etkilenen insanlar, çünkü Akdeniz Havzası'nda yayınlanmıştı 10 ülkede. Hı hı. Tabii ortak miras gösterdiğimiz yerlerin çoğu. İtalyanlar çok meraklıydı ve İtalyanlar böyle işte bir Türk Indiana Jones yakıştırması yaptıklarını Evet hatırlıyorum. doğru. Böyle işte gizem gizem belgeseli falan diye bahsediyor. Mystery işte belgeseli diye bahsediyorlardı. Ee, Genel olarak tabii tek tek bölüm olarak Hı vermediler hı. ama İtalyanların çok ilgisi olduğunu söyleyebilirim. Gene İspanyolların da çok ilgisi var. Çünkü gene ortak miras Evet yani. ortak miras. Hı. Yunanistan'da da öyle iyi tepkiler geldi. Tabii bunlar daha çok benim bireysel ziyaretlerim sırasında Hı hı. karşılaştım. Böyle bir data yok yani. Evet. Ama bir restoranda otururken, bir kafede otururken böyle bir tepki gelmesi çok hoş yani. Çok Hem hoş tabii. ülke tanıtımı hem böyle bir işin orada da biliniyor ve takip ediliyor olması çok hoşumuza gitmişti. Evet. Başka o zaman benim sormadığım ya da senin dikkat çekmek istediğin böyle enteresan, gizemli karşılaştığın şeyler oldu mu bu belgeseli çekerken? Yani en Yeni Kapı Hı bölgesi hı. çok etkilemişti. Çünkü Yeni Kapı ne yazık ki kazıları hala devam ettiği için o tabii bittiği zaman ziyaretçileriyle buluşacak. Yeni Kapı bugün Marmaray'ın ya da metronun olduğu yer, eskiden İstanbul'un en büyük limanı. Hı hı. Tabii. Yani şöyle bir gözümüzde canlandırırsak Yeni Kapı'nın olduğu yer bir koy gibi aslında. Evet. Heybeliada'nın mesela arkası gibi, o kadar derinlemesine bir koy. Demin bahsettiğim bu Bayrampaşa derisinin getirdiği alüvyonla, sedimentlerle Hı hı. dolmuş. Doğru. Ama biz orada karada yürürken onların o zaman yaptığı iskelenin yanından geçtik ya da Evet. mendireğin yanından geçtik. Bu arada oradan çıkan muazzam bir gemi koleksiyonu var. O gemi koleksiyonu umarım ziyaretçileriyle buluşur. Dünyadaki sayılı, hatta en büyük gemi Hı. koleksiyonlarından biri. Bir de işin güzel tarafı, gemiler farklı yüzyıllara ait. E, mesela 4. 5. yüzyılda başlıyor Hı hı. o koyun kullanımı liman olarak. Gittikçe doluyor. Oradaki gemiler ya da bir depremle ya da bir savaş sırasında batıyor. Onun üzerine başka işte iskele daha genişliyor. Su alanı daralıyor. Orada başka bir gemi başka bir sebeple batıyor. Ona hayran olmuştum. Bir tanesi orada Rami Koç Müzesi'nde sergileniyor. Hı. İzleyicilerin de hani aklında yer etsin, mutlaka görsünler. O birebir yapılmış bir Bizans kalyonu. Evet. Tabii İstanbul kaz kaz bitmez, konuş konuş bitmez. Sen bir kısmını belgesel olarak bize gösterdin. Ne demişlerdi senin için İtalyanlar? Modern, Türk Indiana ha, Jones. Türk Indiana Jones, modern Indiana Jones diyecektim. Modern. Türk Indiana Jones olarak daha çok işler yapacağına eminim. Umarım. Anadolu'ya da gittiğine göre Saklı Anadolu mu olur adı, ne olur artık Evet. bilmiyorum ama yine güzel işlerle karşımızda olacaksın. Umarım devamını getireceğiz. Çok teşekkür Ben ederiz bu teşekkür ederim sohbet davet için. ettiğin için. Evet, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Esen kalın.